Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve beyaz tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi göstereceğim hanımlar. İşte modelimiz bu şekilde. 2 renkli, çok güzel, çok zarif, şık, sade, hoş bir model yaptım. Patiğimiz bu şekilde. Patiğimizin tabanı, diğer kenarı bu şekilde patiğimizin topuğu. Böyle bir model yaptım hanımlar. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da rahatlıkla yapabileceği hoş, güzel bir model oldu bot patik tarzında. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından şöyle 12 ilmek olarak başlayacağım. Pembe ipimin ucunda şöyle küçük bir ip bıraktım. 12 ilmek atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım hanımlar. Geri dönüyorum. Geri döndüğümde bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyim. Bu aşamada 5 şişe geçeceğiz ve tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Şu tığımı alıyorum. Başlangıç yerleri biraz sıkı olduğu için tığ yardımı ile ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Şu şekilde. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Devam ediyorum. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi yine bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2 3 4 5 ve bir ilmek hemen şu kenara girerek buradan çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Şimdi buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. 4 şişimizi de tamamladık. Tekrar geldik birinci şişimize, ilk şişimize. Artırmaları yapacağız. Hanımlar bu aşamada patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım.
Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız başta. İlk 2 ilmek öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Geldik dördüncü ve sonuncu şişimize. Burada da hanımlar kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz hanımlar. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Burada da hanımlar yine ilmeklerimi düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bir sıra ilmekleri düz ördük hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma yapacağız. Çünkü bir sıra artırma yapıyorduk. Bir sıra ilmekleri düz örüyorduk. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız şöyle bakıyoruz sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz, bir sıra artıracağız. Bir sıra düz örüp artıracağız derken patik burnumuz böyle tamamlanacak. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Dileyen her bir şişe 15'er ilmek de yapabilir. 15 ilmek yapınca bakın şu model aralarına ben 2'şer ilmek ördüm. 15'er ilmek yapanların model aralarında 1 ilmek olması gerekir. Örerken de zaten onu sizlere anlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte modelimizi kuracağız. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Her şişe 15'er ilmek yapanlar da yine artırmadan sonra bir sıra düz örmesinler hanımlar. Modele şöyle başlayacağız. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da yine ilk 3 ilmeklerini beyaz ile örsünler. 3 tane beyaz ördüm. Beyaz ipimin ucunu patiğim sökülmesin diye şurada pembeme bağlıyorum. 3 tane beyaz ördüm. Yanına bir ilmek pembe öreceğim. Şimdi hanımlar bakın ilk modelimizi yaptık. Bir tane pembe ördük. İlk sırada model aralarında 6 tane beyazımız var hanımlar. 15'er ilmek yapanlar araya 5 tane beyaz örecekler. Şimdi modelimiz hanımlar 3 sıradan oluşuyor. Her 3 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz. Modelimizde 1. sıradayız. İlk 3 ilmeği beyaz ile ördüm. Yanına bir pembe ördüm. Şimdi 6 beyaz öreceğim. Dediğim gibi her bir şişe 15'er ilmek yapanlar araya 5 tane beyaz örecekler bu şekilde. Ben 6 tane örüyorum. Yanına bir tane pembe. Tekrardan 6 beyaz,
Şu 3, 4, 5, 6. Yanına bir tane pembe örüyorum. İp geçişlerinde şu arkadaki pembe ipleri biraz esnek gevşek bırakıyorum. Patiğimiz gergin durmasın diye. 6 beyaz bir pembe olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Her bir şişe 15 ilmek yapanlar 5 beyaz bir pembe olacak şekilde örmeleri gerekiyor. Yine 6 tane beyazımı örüyorum. 4, 5, 6. Bir tane pembe. 6 tane beyaz. 3, 4, 5, 6. Bir tane pembe. 6 tane beyaz. 5, 6. Bir tane pembe. 6 tane beyaz. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu 4, 5, 6. Bir tane beyaz. Yine 6 ilmek beyaz. 4, 5, 6. Bir pembe. Ve kalan 3 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Hanımlar o her bir şişe 15 ilmek yaptıysanız bir model fazla düşecek yani şundan. Bir model fazla düşecek ve benim son 3 ilmeğim beyazdı. 15 ilmek yapanların son 2 ilmeği beyaz oluyor. Fark bu. Şimdi geldik modelde ikinci sıramıza. Bu sırada ilk 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 2 beyaz. Yanına 3 tane pembe. Bakın ilk modeli yaptım. Şimdi hanımlar ortaya 4 tane beyaz öreceğim. 15 ilmek yapanlar 3 beyaz örecekler. Şöyle 4 tane beyazımı örüyorum. 3 tane pembe. 15 ilmek yapanlar 3 beyaz 3 pembe olacak şekilde ilmeklerini örecekler. Ben gibi 14 ilmek yapanlar da 3 pembe 4 beyaz olacak şekilde örecekler. İkinci şişime geldim. 3. ve 4. beyazımı örüyorum. Yanına 3 tane pembe. 1, 2, 3. 4 tane beyaz örüyorum. 3 tane pembe. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 4 tane beyaz öreceğim. 3. şişimdeyim. Şu 3. 4. beyazım. Buraya 3 tane pembe. 4 tane beyaz örüyorum. 3 tane pembe. 4 tane beyaz. 3 tane pembe. 4 beyaz. 3 pembe. Son 2 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Modelimizde hanımlar ikinci sırayı tamamladık. Geldik 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimizi beyaz ile örüyoruz. Sonra pembemi aldım. Modelin devamında bakın ilk modelimi yapıyorum. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Ben model arasına 2 tane beyaz öreceğim. Her bir şişe 15 ilmek yapanlar model arasına bir beyaz örecekler. Yani 2 pembe 1 beyaz, 2 pembe 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerini örecekler. Ben gibi 14'er ilmek yapanlar da 2 pembe 1 beyaz, 2 pembe model aralarına 2'şer tane beyaz örecekler. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyazımı öreceğim şimdi. Şu birinci beyazım. Şu da ikinci beyazım. İkinci modelimi yapıyorum. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyazımı ördüm. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyaz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradan devam edeceğim. Şu ikinci beyaz ilmeğimi örüyorum. Yeniden 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyazımı ördüm. Tekrar 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyazımı örüyorum. Dördüncü şişimdeyim.
İkinci beyazımı da buraya ördüm. Yeniden 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyazımı ördüm. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe ve son bir ilmeğimi beyaz ile ördüm. Modelimiz hanımlar bu kadardı. Aynı modeli devam ettirip gideceğiz. Her 3 sırada bir aynı modeli kuracağız hanımlar. Şimdi yine ilk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapacağız. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de yapalım birlikte. İlk modele başlarken ilk 3 ilmeği beyaz ile örmüştük. Yanına bir tane pembe örüyorum. Şimdi model arasında yine 6 tane beyazım var. 15 ilmek yapanların arada 5 beyazı oluyor. 3, 4, 5, 6. Yanına bir tane pembe örüyorum. Tekrardan 6 tane beyaz öreceğim. Bakın hanımlar, ilk modeli bitirdik. İkinci modele başlıyoruz burada. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 beyazımı örmüştüm. 4, 5, 6. Yanına bir tane pembemi örüyorum. Tekrardan 6 tane beyaz, bir pembe, 6 beyaz. Üçüncü şişime geldim. 4, 5, 6. Bir pembe. Tekrar 6 beyaz. Bir pembe. Yine 6 beyaz. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu dördüncü beyazım. Şu 5. Şu da 6. Tam ortaya bir tane pembe. Tekrardan 6 tane beyaz. Bir tane pembe ve son 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. İkinci modelimizin ilk sırasını böylece bitirdik. Şimdi geldik yine ilk şişimize, modelde ikinci sıramız. İkinci modelin ikinci sırası. İlk 2 ilmeğimi hanımlar beyaz ile örüyorum. Modelim için 3 tane pembe. Bu şekilde. Model aralarında 4 tane beyazım var. 15'er ilmek yapanlar 3 beyaz yapacaklar model aralarına. 3 beyaz 3 pembe olacak şekilde örecekler. Şimdi 3 tane pembemi örüyorum. Model arasına 4 tane beyaz. 1, 2, devam ediyorum. 3, 4. Yine modelim için 3 tane pembe. Model arasına hanımlar 4 tane beyazım var. 3 pembe. Model arası için 4 tane beyazımız var. Tekrar 3 tane pembemi öreceğim. Model arası için 4 tane beyaz. 3 pembe. 4 tane beyaz. Dördüncü şişime geldim. Şu üçüncü beyazım. Şu da 4. Tekrardan 3 tane pembe. Şu birinci pembem. Şu ikinci pembem. Şu da 3. Araya 4 tane beyaz örüyorum. Yeniden 3 tane pembe. 2 ve 3. Kalan 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. İkinci sırayı tamamladık hanımlar. Tekrardan ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız, yani sonuncu sıramız. İlk ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Şimdi ilk modelimi yapacağım. Pembemi aldım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyaz örüyorum. Yeniden 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyaz öreceğim. Hanımlar, bu 3. sırada da her bir şişe 15'er ilmek yapanlar model aralarına 2 tane beyaz değil, 1 tane beyaz örecekler. İlk modelde olduğu gibi. Şimdi ikinci şişimdeyim. Buradan devam ediyorum. İkinci beyazımı ördüm. Yeniden modelimi yapıyorum. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arası için 2 tane beyazım var. Tekrar 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe.
Model arası için 2 tane beyaz öreceğim. Üçüncü şişimdeyim. Şu ikinci beyazım. Yine 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arası için 2 tane pembemi örüyorum. 2 tane beyazımı ördüm. Çok pardon, model arası için bir diğer modelimi yapıyorum. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına 2 tane beyaz öreceğim. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu ikinci beyazım. Yeniden 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arası için 2 tane beyazım var. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe ve hanımlar sonuncu ilmeğimi de beyaz ile ördüm. İkinci modelimizi de bitirdik hanımlar. Gördüğünüz gibi her 3 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Patiğimizi bu şekilde örüyoruz. Şimdi tekrar ilk işimizdeyiz. Hanımlar 3. modele başlayacağız. Çünkü 2. modeli de bitirdik. Yine hanımlar başlangıcı aynı. İlk 2 modelin 1. sırasında ne yaptıysak 3. modelin 1. sırasında da aynı işlemi yapacağız. Şöyle ki modele 3 beyaz örerek başlamıştık. İlk şişimde de göstereyim. 3. modelin 1. sırası. Ortaya bir tane pembe. Model aralarına ben 6'şer ilmek ördüm. 15'er ilmek yapanlar yine 5'er ilmek örerek devam edecek. 6 beyaz, 1 pembe, 6 beyaz, 1 pembe olacak şekilde öreceğiz. Sonra 4 işte de aynı işlemi tekrarlayınca ikinci sırayı yapacağız. İkinci sıra tamamlanınca 3. sıra. Sonra 4. modele geçeceğiz. Bu şekilde sıra sıra hanımlar modelimizi yapacağız ve böyle böyle tamamlayacağız. Desenimiz, görüntümüz, şeklimiz tamamen böyle hanımlar. Böyle modelimiz devam ediyor. Hanımlar ben bu patiğime toplamda kaç tane model yaptım? Hemen sayalım birlikte bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu modeli yaptım hanımlar. 10 tane yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Artık bilek benim gibi boğaz kısmına kadar mı öreceksiniz? Daha mı kısa yapacaksınız ya da daha mı uzun yapacaksınız? Bunu ayağınızı ölçerek belirlemeniz gerekiyor. Ben 10 tane yaptım ama belki siz 11 yapacaksınız. Belki 9, belki 12. Yani bu tamamen ölçülere göre model sayısı farklılık gösterebilir. Hanımlar ben 10. modelimi bitirdikten sonra 11. modelimin ilk sırasını da yaptım. Ardından bilek bölümüne geçtim. Sonuncu model bittikten sonra bir diğer modelin de ilk sırasını yapalım hanımlar. Gelelim ardından birlikte patiğimizin bu haroşalı boğaz kısmını yapalım. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü ördüm. Burada toplamda 10 tane modelim var. 10. modelim bitince yine bir sonraki modelin ilk sırasını bu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi patiğimin ön bölümünü böylece tamamladım. Yani şu bölümü. Şimdi hanımlar beyaz ipimi bırakacağım. Renkli ipimi alıyorum. Bu aşamada ilmeklerimin tamamını pembe ipim ile ana renk ipim ile düz olarak örüyorum. Artık beyaz ipimizi de kesip bu arkaya bağlayabiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık sadece renkli ipimizi kullanacağız. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi bir kere pembe ipimizle öreceğiz. Ardından bir kere daha öreceğiz. 2 kere dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra düz olarak örelim gelelim. 2 sıra ilmeklerimi pembe ipim ile düz ördüm geldim hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Şu haroşalı boğazımızı yapacağız. Bu şekilde. Şimdi ilk şişimdeki ilmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da yine ilk şişlerindeki ilmeklerini düz örsünler. İlk şişimi ördüm hanımlar. İkinci şişime geldim. İkinci şişime şöyle haroşalı boğazımı yapabilmek için şu pembe ipim ile 7 ilmek atacağım. Bakın ipimi parmağıma dolayarak ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek attım hanımlar. Yine 15'er ilmek yapanlar da 7 ilmek atacaklar. Şimdi haroşalı boğazımızı yapacağız. Bu bölümdeki bu ilmeklerimiz haroşa olacak. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa yani düz örüyorum. 7 ilmek atmıştım. İkinci ilmeğimi de ördüm. Şu üçüncü ilmeğim
4, 5, 6 ve 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bakın hanımlar, şu aşamadaki kesimleri yapıyoruz. 7 ilmek atmıştık. 6'sını haroşa olarak ördük. 7. ilmekte kesimi yaptık. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim benden tarafta, ilk ilmeği örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptım. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İpim benden tarafta, ilk ilmeği örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyim. Yine bu aşamada 6 ilmek öreceğim. 7. de kesim yapacağım. 4, 5, 6. 7. ilmeği örerken yine kesimimi yapıyorum. Bu şekilde hanımlar biz bu kesme işlemine bu şişimizde toplam bu haroşalar ve şu kalan bu şişte toplam 14 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar burada toplam 15 ilmek kalana kadar devam edecekler hanımlar. Şurada 7 ilmeğim vardı. Şişimde kaç ilmek kalmış sayıyorum. 3, 6, 9, 10, 11. 11 ilmek burada. 7 ilmek de burada. 18 ilmek var. Şimdi 4 kere daha kesim yapacağız yani. Bu bölümde hanımlar haroşalı boğazımızda şişimizde toplam 14 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, burada kesimlerimi yaptım. Bakın patiğimizin sol kenarındaki haroşalı bölümü oluşturduk. Şurada bakın 3, 6, 7 ilmeğimiz var. Şişimizde de yine 7 ilmek kaldı. 15 ilmek yapanların burada 8 ilmekleri kalacak. Böylece 15 ilmek olacak toplam şişteki ilmek sayısı. Şimdi artık kesim yapacak ilmek kalmadığına göre diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz olarak öreceğim hanımlar. Sol kenarın haroşalı bölümünü tamamladık. Bir diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim hanımlar. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Ardından sağ kenarın haroşalarını yapacağız hanımlar. Bakın buradaki ilmeklerin hepsini sonuncu ilmeğim de dahil ördüm. Şimdi sol kenarı yaparken buraya 7 ilmek atmıştık. Şimdi buraya da 7 ilmek atarak yapabiliriz ama sonradan dikmek zorunda kalacağız. Dikiş hoş olmuyor hanımlar. Bakın ben dikmeden yaptım. Orta bölüm gayet muntazam, düzgün duruyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buraya 7 ilmek atmıştık. 7 ilmek attığımız yerden 7 ilmek çıkaracağız. Bakın başlangıç yerlerinden. Model bütünlüğü olsun diye ilk ilmeğimi hemen şu uca girerek çıkarıyorum. Bakın şu birinci ilmeğim, sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. Şurası giremedim bir türlü. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu 5. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. 6 ve son kenar ilmek yerim şurası. Bakın sonuncu yer. Buraya da girerek 7. ilmeğimi çıkarttım. Şimdi sağ kenarı yapacağız hanımlar. Sağ kenarın sol kenardan farkı şu. Sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda da arka yüzde kesim yapacağız. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu anda arka yüzdeyiz hanımlar. İkinci ilmeğimi örüyorum. Haroşa örüyorum. Düz örgüm. 3, 4, 5, 6. Yine ilk 6 ilmeğimi düz haroşa ördüm. 7. ilmeği örerken bu defa ipi kendime doğru alıyorum. Arka yüzde tersten kesim yapıyorum. Şu 7. ilmek ile şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmüyorum. Kalan 6 haroşa ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum.
Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Kalan 6 haroşa ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yine arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 7. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Bu şekilde yapınca bakın şu kesim yerleri çok düzgün düşüyor bilek bölümü. Bu şekilde yapacağız. Hanımlar diğer tarafta ben yine şişimde 14 ilmek kalana kadar kesim yapmıştım. Burada da 14 ilmek kalana kadar kesim yapacağım. Her bir şişinde 15'er ilmek olan hanımlar da 15 ilmek kalana kadar kesimlerini yapacaklar. Şimdi hep birlikte hanımlar bu şişimizdeki kesimlerimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, bu kenarda da kesimlerimi yaptım. Bakın şurada 7 ilmeğim var. Şişimde kalan ilmeğim de 7, 14 ilmek kalıyor. 15 ilmek yapanlar burada 8 ilmek bırakacaklar. Artık kesilecek ilmek kalmadığına göre diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak öreceğim. Hanımlar, bu haroşalı boğaz bölümünü bitirdik. Bundan sonra normal patiğimizin arkasını bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz, öreceğiz. Kesim işlemi falan yok şimdilik. İlmeklerimi ters örüyorum. Bu arka bölümde hanımlar bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlarda 6'şer ilmek haroşamız var. 6 ilmek haroşayı haroşa olarak öreceğiz. Haroşalı boğazımızı yaparken şişimize 7 ilmek atmıştık. 6'sını haroşa olarak kullandık. 7.'yi de kesim olarak kullanmıştık. 6 haroşa ilmeğimiz patik bitene kadar haroşa olarak örülecek. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Sadece kenardaki son 6 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar geri dönüyoruz. Bilek ayrımına geldik. Yeniden ön yüzdeyiz. Artık hanımlar patiğimizin bu aşamasında 5 şiş ile devam etmeye gerek yok. Şiş sayılarını azaltacağız. Hemen onu da göstereyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 6 ilmeğimi haroşa düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Bu aşamada şu ikinci şişimdeki ilmeklerimi de bakın aynı ilk şişimle örüyorum. İki şişteki ilmekleri tek şişte topladım. Şiş sayılarını azaltacağız çünkü burada. Arka bölümü daha rahat örebilelim diye 3 şiş ile öreceğiz arka bölümü. Evet, bakın iki şişteki ilmekleri tek şişte topladım. Şimdi burada da iki şişte ilmeklerimiz var. Bunları da tek şişte toplayacağız. Şimdi bir diğer şişim ile örmeye başlıyorum. Yine diğer şişimdeki 14 ilmeği de aynı şişim ile öreceğim hanımlar. Burada da yine iki şişteki ilmekleri tek şişe topladık. Bakın son 6 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı zaten düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde sadece haroşaları düz öreceğiz. Kalan ilmekleri ters öreceğiz. Diğer uca geleceğiz. Sonra bu şekilde gide gele patiğin arkasını tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne, şu ortadaki başlangıç yerinden itibaren bakın. Şu ortada haroşayı başlattığımız yerden itibaren şöyle arkaya kadar sayacak olursak toplamda 19 sıra haroşa ördüm. Şöyle bir sayalım. Bakın ilk haroşayı eklediğimiz, başlattığımız yer şurası. Şurada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşam olmuş. Ben buraya 12 diş haroşa daha öreceğim. 19 olacak. Sizler bu aşamada hanımlar şöyle yapın. Patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Şu arka bölümünü bir ayağınıza takın. Bu arka bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Benim patiğimin boğaz kısmı dar oldu. Yok aman benimki geniş oldu. Sizin sayıda yaptım tutmadı gibi yorumları kabul etmiyorum. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı ipinin kalınlığı, inceliği ya da şişinin numarası birbirinden farklı olabilir. Bütün bunlar patiğin boyutunu etkiler. Lütfen bunu göz önünde bulundurun ve patiğinizi ayağınıza ölçün hanımlar. Ben 19 sıra haroşa yaptım buraya. Şimdi yine diğer eşe de 19 sıra haroşamı yapacağım. Şimdi hep birlikte arka bölümü örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz.
Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şu orta kısımdan itibaren şurada 19 diş haroşam var. Hanımlar, bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişe taktım. Eğer ki sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Topuk kesimindeki ilmek sayısındaki fark bu. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayalım. Hanımlar, bu bölümde yine kenardaki 6 ilmek haroşamı haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Model bütünlüğü sağlansın diye 6 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 6 haroşamı ördüm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hanımlar, zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Burada da 24. ilmekte kesimimi yaptım. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesimlerini yapacaklar. Topuğumuz için şu orta kısımda kalan ilmeklere baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Sadece son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Son 6 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar da 25 örecekler. 26. ilmekte kesim yapacaklar. Başlayalım. Öncelikle 6 haroşamı örüyorum. Bu şekilde 6 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğe geldim. Yanındaki ilmeği de alıyorum. Keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 öreceğim. 24'te kesim yapacağım. Biz bu işleme şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 26 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ şişte 26 ilmekleri kalıyor. Bu aşamada hanımlar, patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığımı elime aldım çünkü tığ ile kolay kesim yapabiliyorum ben. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde, aynı sayılarla kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı.
Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Şimdi üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyelim. Topuğumuza bakalım hanımlar. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Hemen bakalım topuğumuza. İşte bakın. Ayağı giyince şöyle duruyor hanımlar. Gayet şık, tertemiz bir görüntüsü var patiğimizin bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle şeklimiz bu. Şimdi bir de manken ayağıma giydireyim, patiğimizi öyle görelim. Bot patik tarzında güzel, şık, hoş bir patik oldu hanımlar. Gayet de kolay, iki renkli, şık bir model ve çok da kullanışlı. Çeyiz içinde çok uygun. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu. Bu şekilde birlikte yaptığımız patiğimiz. Şöyle tabanımızı da göstereyim. Patiğimizin kenarı. Bu şekilde hanımlar. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.